o belki de son yılların en çok konuşulan evliliğini yaptı. Hem eşinin hem de onun her açıklaması ve kararı sansasyona sebep oldu. Yaşadıklarıyla İngiliz kraliyet ailesinin sırları gün yüzüne çıktı. Aslında onlara bakan herkes biraz da Lady Diana'nın hikayesini gördü. Şimdilerde ise Netflix'te yayımlanan belgeseliyle gündeme geldi. Karşınızda Prens Harry'nin profili. Gerçek adıyla Prens Henry Charles Albert David, 15 Eylül 1984'te Londra'da doğdu. Babası Windsor hanedanından 3. Charles, annesi de Galler Prensesi Diana Spencer'dı. Herkesin Harry olarak tanıdığı prensin gerçek adının Henry olması pek de bilinmiyor. Peki gerçek adı Henry ise neden herkes ona Harry dedi? Bu prensin çocukluğundan gelen bir alışkanlık diyebiliriz. Henry demek harf dizilimi nedeniyle zor gelince ona Harry denmeye başlanmış, o da artık bu ismi kullanmıştı. Henüz 13 yaşındayken annesi Lady Diana'yı şüpheli bir trafik kazasında kaybetti. Annesi ve babası arasında yaşananlar, babasının annesini Camilla Parker'la aldatması, annesi Diana'nın babası Charles'tan olaylı ayrılığı ve sonunda ölümü Prens Harry'yi derinden sarsmıştı. Bütün bu yaşananların izlerini hayatı boyunca taşıyacaktı. Hatta o dönemde yaşadıklarını anlaması bile yıllar aldı. Akıl sağlığına yönelik insanları bilinçlendirmek gibi bir misyon edindi. 2016'da abisi Prens William ve abisinin eşiyle birlikte He's Together isminde bir kampanyaya ön ayak oldu. Wetherby Okulu'nda ilk öğrenimini tamamladı. Ludgrove'da yatılı okuduktan sonra Eton Koleji'nde eğitimini tamamladı. İlerleyen yıllarda Avustralya ve Lesotho'da yaşadı. Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde subay eğitimi aldıktan sonra Blues and Royals'ta kornet olarak askerlik yaptı. 2007'de Afganistan'a gitti. Afganistan'da İngiliz ordusunun hava kuvvetlerinde görev yaptı. 2015'e gelindiğinde ise ordudan istifa etti. 2014'te Invictus Games'i kurdu. Invictus Games'in yanı sıra Halo Trust ve Walking with the Wounded gibi kurumların da himayesini sağladı. 2018'de Amerikalı ünlü oyuncu Meghan Markle'la gösterişli bir törenle evlendi. Evliliğinin ardından Sussex Dükü unvanını aldı. Bu evlilik hayatının dönüm noktası oldu. Bu tarihten sonra çiftin hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi bu evliliği onaylamıyordu. Sebebi ise Meghan'ın Amerikalı olması, siyahi olması ve oyunculuk yapmasıydı. Zaten evlilik haberi ortaya çıktıktan sonra Meghan'ın film ve dizilerdeki çeşitli sahneleri çok konuşuldu. Ama kraliyetin aşılması zor kurallarını aşarak evlenen çift pek çok ilke imza atmıştı. Prens Harry'nin 2004 ile 2011 arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Chelsea Davy ise hala unutulmuş değil. Zengin bir aileden gelen Zimbabwe doğumlu Davy'nin günün birinde İngiliz kraliyet ailesine gireceğine herkes o kadar inanmıştı ki ayrılıklarının da yine barışmayla sonlanacağı düşünüldü. Ama öyle olmadı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe davet edilen Chelsea Davy'nin ağlamaklı görüntüsü dünya basınının manşetlerine de çıkmıştı. 6 Mayıs 2019'da çiftin ilk oğlu Archie dünyaya geldi. 2 yıl sonra da kızları Lilibet doğdu. Birleşik Krallık tahtının 4. sırasındaki varisi olarak dünyaya gelse de 5 yaşındaki yeğeni Prens Louis'in dünyaya gelmesiyle birlikte 5. sıraya düştü. Evliliğin ortaya çıkardığı problemler ve dünden bugüne yaşadığı sorunlar onu bir yol ayrımına zorladı. Dışarıdan bakıldığında her ne kadar şaşalı, ışıltılı bir hayat yaşıyor gibi görünseler de kraliyet ailesinde o ve eşi güzel günler geçirmiyordu. Harry, abisi William'ın yedeği olması için dünyaya getirildiğini iddia ediyordu. Eğer William'a bir şey olursa Harry'nin organlarının William'a verileceği yönünde iddialar vardı. Bu da onda büyük bir bunalım yaratmıştı. Bunun yanında Prens William ve eşiyle ilgili de Harry Markle çiftinin yaşadığı pek çok sorun vardı. Hatta bir defasında abisinin onu iterek yere düşürdüğünü, kendisine ve eşine kötü davrandığını söylüyordu. Üstelik eşi Meghan'ın siyahi olduğu için ırkçılığa maruz kaldığı, alıştığı hayatı geride bıraktığı için kurallara uymakta zorluk çektiği ve mutsuz olduğu, kraliyetin giyim kurallarına uyum sağlayamadığı, bu yüzden de çok eleştirildiği, sarayda sevilmediği gibi söylentiler de üst üste gelince Harry artık bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini anladı. Nihayetinde 8 Ocak 2020'de kraliyet ailesinden ayrılmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu durum magazin gündeminin birinci maddesi haline geldi. Tüm dünya bu ayrılık haberini konuşuyordu. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya karar vermişlerdi.
Özgürlüğü Bulmak isimli kitapta da çiftin kraliyetten ayrılma süreci ele alınmıştı. Kraliyetten ayrılma fikrinin Markle'a ait olduğu sanılsa da bu kitaba göre kraliyetten ayrılma fikri Prens Harry'e aitti. Meghan Markle da Prens Harry'nin bu kararını desteklemişti ama sık sık ona emin olup olmadığını soruyordu. Çift kraliyet ailesi içindeki rollerinden ayrıldıklarını açıkladıktan sonra Birleşik Krallığa ve dünyaya karşı görevlerine bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladılar. Bu ayrılık haberinden sonra kraliyetten aldıkları ödemeler ve borçlar da çokça konuşuldu. Özellikle Prens Charles'ın çifte kraliyet bütçesinden para gönderdiği ortaya çıkınca bu durum tepki çekti. Üstelik bu bir defaya mahsus olmamıştı. Ödemeler aydan aya ve yüksek miktarda yapılıyordu. 4,4 milyon sterlinlik bir bütçeden çift finanse ediliyordu. Harry ise ailesinden mali destek almayı bıraktığını açıklamıştı ama raporlar bu açıklamayla çelişiyordu. Frogmore Kır Evi'nin tadilat masraflarını karşılamak için Prens Charles'tan tekrar borç istemek zorunda kalmışlardı. Bu yardımı geri ödemek üzere aldılar. Kraliyetten ayrılma kararını açıklamadan önce de evleri için 2,4 milyon sterlin harcamışlardı. Kraliyete olan borçlarını ödemekte zorluk çekmeleriyle tekrar gündeme geldiler. Bu haberler hala konuşulmaya devam ederken çiftin borç aldığı Prens Charles'ın doğum gününü kutlamaması da yine onlar hakkında çok konuşulan haberlerden biri oldu. Tüm bu yaşananlar Prens Harry ve Meghan Markle'a duyulan sempatiyi giderek azaltıyordu. Kraliyet ailesinden ayrılma süreci tüm dünyada merak konusu olmuştu. Onlara sorulacak çok soru, alınacak çok cevap vardı. Ama konuşmaları zaman aldı. Çünkü onların konuşması kraliyetin sırlarının açığa çıkması anlamına geliyordu. Harry ve Meghan çiftine cevabı neredeyse herkes tarafından merak edilen soruları sormak isteyen kişi ise Amerikalı sunucu Oprah'tı. Verdikleri bu röportaj bir intikam gibiydi. Çünkü kraliyetle ilgili pek çok sır açığa çıkıyordu. Zaten kraliyet uzun yıllardır bu sırların açığa çıkmaması için yoğun çaba sarf etmişti. O nedenle bu röportajın bir çeşit intikam olduğunu söylemek mümkün. Markle verdikleri röportajda bunca zamandan sonra hala sessiz kalmamızı nasıl beklerler anlamıyorum demişti. Röportajdaki en önemli kısımlardan biri de Harry'nin annesi Diana'yı kastederek yıllar önce bu süreci tek başına yaşamasının onun için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum. Çünkü bu ikimiz için inanılmaz derecede zordu ama en azından birbirimize sahibiz demesiydi. Markle ise bunca zamandan sonra kraliyetin bizimle ilgili yanlışları sürdürmede oynadığı aktif bir rol varsa yine de sessiz kalmamızı nasıl beklerler ve bu bir şeyleri kaybetme riskiyle geliyorsa zaten kaybedilen çok şey var diyerek yollarının karar vermeden çok öncesinde zaten ayrıldığını açıklamıştı. Aynı zamanda bu röportaj için yüklü miktarda para ödendiği ortaya çıktı. CBS'in Prens Harry ve Meghan Markle'la yaptığı röportajın yayınlanma hakları için 7 milyon dolardan fazla para ödediği yönündeki söylentiler uzun süre konuşuldu. Çiftin sözcüsü ise röportaj karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. Çift hakkındaki iddialardan biri de Markle'ın saray çalışanlarına zorbalık yaptığı yönündeydi. Markle bu iddiaları reddederek soruşturma açmıştı. Markle ve Harry çifti dünyanın en çok konuşulan çifti haline gelmişti. Hatta Kaliforniya'daki evlerine izinsiz şekilde 2 defa girildi. The Sun gazetesi de çiftin peşine özel dedektif takarak bilgi toplamaya çalışıyordu. Sonradan bu dedektife 2.000 dolardan fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Kraliyetten ayrılan çiftin ekonomisi de pek de iyi değildi. Bu nedenle yeni atılımlar yapmak istiyorlardı. 2020'nin Eylül ayında Netflix'te belgesel için anlaşmaya varıldı. Bunun yanında Archevel adında bir şirket de kurmuşlardı. Özellikle Netflix'te yapılan belgesel çiftin büyük bir baskı altına girmesine neden oldu. Çünkü daha önceki röportajda da olduğu gibi kraliyet sırlarının ortaya çıkmasından endişeleniyordu. Netflix'in yanı sıra Spotify'la da bir podcast anlaşması yapıldı. Çift bu yeni anlaşmaların ardından yüklü miktarda ödeme aldı. Netflix'le imzaladıkları milyonlarca dolarlık anlaşmayla birlikte onları büyük bir borcun altına sokan evlerinin masraflarını karşılayarak 2,4 milyon sterlini bulan borçlarını ödeyebildiler. Harry hakkındaki bir diğer ilginç detay da Afganistan'da görev yaptığı döneme dair görevi sırasında 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan gurur ya da utanç duymadığını açıklamasıydı. Bu durum tepkilere neden oldu. Prens Harry'yi protesto eden Afganistanlılar Harry'nin yargılanmasını talep etti. Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin hikayesi bir masal gibi başlasa da peşlerinden milyonlarca insanı sürükleyip sempatilerini kazansa da son yaşananlarla birlikte bu sempatinin azaldığını ve çiftin eleştiri üzerine eleştiri topladığını görüyoruz. Ve ekonomik anlamda zor zamanlar yaşayan çift çareyi yüksek miktarda ödemeler karşılığında
çeşitli platformlarda bildiklerini anlatmakta bulmuş gibi görünüyor. Ama kendilerine finansal getiri sağlayan bu projeler ne zamana kadar karşılık bulacak? Prens Harry ve Meghan Markle masalının sonu nasıl bitecek? Tüm bu soruların cevabını zaman gösterecek. O belki de son yılların en çok konuşulan evliliğini yaptı. Hem eşinin hem de onun her açıklaması ve kararı sansasyona sebep oldu. Yaşadıklarıyla İngiliz kraliyet ailesinin sırları gün yüzüne çıktı. Aslında onlara bakan herkes biraz da Lady Diana'nın hikayesini gördü. Şimdilerde ise Netflix'te yayımlanan belgeseliyle gündeme geldi. Karşınızda Prens Harry'nin profili.